Selamlar olsun dostlar. Bugün tekrardan sizinle beraberim. Sıcak sıcak. Baya sıcak. Sıcaktan öldük yemin ederim. Bu aralar gerçekten Prag aşırı sıcak. Duramıyorum sıcaktan. Kendimizi dışarı atıyoruz. Dışarı sıcak. İçeride duruyoruz. İçerisi sıcak. Şu an yine sıcak. Yani sıcak olup sıcak anlayacağınız. Yani şu andan itibaren terlemeye başladım. Bugün sizinle beraber Çek Cumhuriyeti'ne geldiğiniz zaman dikkat etmeniz gereken 10 bilgiyi paylaşacağım. Haydi başlayalım o zaman. Let's go. Öncelikle Çek Cumhuriyeti'ne geldiniz diyelim. Hani burada ister istemez metroyla siz yolculuk yapacaksınız bir yerden bir yere kadar. Yani tabii burada metro çok önemli bir ulaşım aracı. Çünkü her yere çok kolay ve çok hızlı bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Burada kesinlikle metro olsun, otobüs olsun ve herhangi bir ulaşım aracı, metro, otobüs, tren hangisine binerseniz binin. Arkadaşlar her zaman bilet alın önceden. Şöyle bir durum söz konusu. Metrolarda bilet alma makineleri var. O makinelerden bilet aldıktan sonra metroya giriş yapmadan önce bileti okutmanız gerekiyor. Bileti okuttunuz. Şöyle sarı kutu var. Onun içine bileti koyup okutuyorsunuz. Otobüslerde de aynı şekilde var onlardan. Tren istasyonlarında da aynısı var. Yani hepsinde bulabilirsiniz. Kesinlikle o bileti okutun çünkü o bilete tarih ve saat yazıyor. Hangi tarihten itibaren? Mesela yarım saatlik biletler var, 90 dakikalık var, bir günlük bilet var, 3 günlük biletler var. Bu biletlerden alıyorsunuz. Hangi saatten itibaren vurduysanız o tarihe göre belli oluyor. Yani örnek olarak diyelim ki siz bir günlük bilet aldınız. O bir günlük bileti siz ne zaman başlattınız? Sabah saat 8'de başlattınız diyelim. Diğer gün 8'i bir geçe kullanamazsınız onu. Bir sonrakine geleceğim. Yerlere çöp atmamak diyeceğim arkadaşlar. Gerçi bunda çok da anlatacağım bir şey yok. Dünyanın her yerinde bu yasak olan bir şey. Yerlere çöp atmayın ama burada özellikle attığınız zaman herhangi bir görevli veya polis gördüğü zaman başınıza bela alabilirsiniz. Başınıza bela almaktan kastım para cezası yeme ihtimaliniz var. Hatta yüksek. Şimdi şöyle bir şey var. Bu resmi olarak var mı yok mu onu bilmiyorum. Ona hiçbir şey diyemem ben. Ama otobüslere içecek ile girmek. Geçenlerde kendim gördüm. Birisi otobüse içecekle binmek istedi. Ama otobüsü süren şoför kesinlikle izin vermedi. İçecekle içeri giremezsin dedi. Bazen de görüyorum ellerinde kahveyle giriyorlar. Ama artık bilmiyorum. Bence yasaktır diye düşünüyorum. Geçen günkü şoförün tepkisinden. Ama yine de otobüslere binmeyin arkadaşlar. Elinizde içecek varken. En azından açık içecek varken binmeyin. Bir sonraki maddemiz ise duraklarda sigara içmek. Arkadaşlar kesinlikle burada duraklarda sigara içmeyin. Duraklarda sigara içmek kesinlikle yasak. Direkt para cezası yiyorsunuz bu durumda. Yollarda yürürken tramvayın önüne atlamak. Bunu sakın yapmayın. Çünkü burada tramvaylar durmuyor arkadaşlar. Gerçekten durmuyorlar. Buna kesinlikle dikkat edin. Sağınıza solunuza bakın karşıya geçerken. Tramvaylar diğer ulaşım araçları gibi değil. İlginç bir şekilde burada durmuyorlar. Ve yaya geçitleri. Yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerken sağınızı ve solunuzu kontrol edin derler ya küçükken. Ona burada ekstradan uymanız gerekiyor. Çünkü burada çoğu zaman ben görüyorum İsviçre gibi değil yani. Adamlar bildiğiniz durmuyor. Ha eyvallah adım attığınız anda duruyorlar. Çünkü size çarptığı zaman başına ne geleceğini çok iyi bildiği için durmak zorunda. Duruyor. Ama mesela ben geçen kendim yaşadım bu örneği. Ben yaya geçidine geldim. Karşıdan karşıya geçmek istedim. Geçerken bir araba yandan geçti. Yani aramızda şu kadar mesafe bile kalmadı. Az daha beni de alıp götürüyordu adam. Bulduğunuz ilk döviz bürolarında para bozdurmak. Arkadaşlar bunu kesinlikle yapmayın. Çünkü buradaki bütün bürolar aynı kurdan alış ve satış fiyatı vermiyor. Hepsi değişik. Yani örnek veriyorum bazı yerler 1 avroyu 24 krondan alır. Bazı yerler 24-15'ten alır. Bazı yerler daha düşükten alır. Ona kesinlikle dikkat edin. Çünkü buraya gelen turist öyle 1 avroyla, 2 avroyla, 10, 20, 30, 50 avroyla gelmiyor. Yani adam geliyor buraya 500 avro, 600 avro, bazıları 1000, 2000, 5000, 10.000 bozduruyor yani arada baya büyük bir fark oluşuyor o durumda. Bir sonraki ise tabi siz buraya geldiğiniz zaman turist olarak geleceksiniz. Bu sebepten ötürü dostlar geldiğiniz zaman yani tabi bu size bağlı bir şey tabii ki de ama benden size tavsiye olması gereken fiyattan daha yüksek bir fiyatta herhangi bir yerde alışveriş yapmak veya yemek yemek istemiyorsanız bu turistik yerlerin bulunduğu yerlerde çok da alışveriş yapmayın. Normal şartlarda biraz daha turistik yerlerden uzak mesela bir Çek restoranında siz bir kahveyi 60 krona içerken bu tür yerlerde 160 kron, 170, 180 kron, 200'e kadar hatta bazı yerlerde daha pahalıya içebiliyorsunuz. Bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Ama tabii ki de herkesin parası kendine herkes istediği gibi parasını harcar. Ama buradan sonra başka bir yere de gitmek istiyorsanız veya paranızı fazla harcamak istemiyorsanız bu tavsiyeme uyarsanız sizin için daha iyi olur. Bir sonrakisi ise dostlar sessiz mahallelerde gürültü yapmak. Buradaki köyler bildiğiniz İsviçre gibi. Aynısı yani çok benziyor İsviçre'ye. Aynı şekilde sessiz, sakin, derli toplu ve düzenli yerler oluyor. Yani
aynı sistem. Prag'daki gibi her yerde gürültü yapamıyorsunuz, bağırıp çağıramıyorsunuz. Yani bu kadar rahat davranamıyorsunuz. Ondan da haberiniz olsun. Gece saat 10'dan sonra gürültü yapmak çok da hoş karşılanmıyor. Tabii Prag'da yapın, sıkıntı yok. Sonuç olarak burası turistik yer ve kalabalık şehir. Yani düşünün ki İstanbul'dasınız. İstanbul'un Çek Cumhuriyeti versiyonu Prag. Doğrudur. Burada turistik yer olduğu için İngilizce konuşan insan oranı çok fazla. Tabi burada Almanya'dan gelenler var, Fransa'dan, İsviçre'den gelenler var, İsveç'ten, Norveç'ten, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinden insanlar geliyor. Herkes burada İngilizce konuşuyor tabi doğal olarak. Ama düşünmeyin ki burada herkes sizinle İngilizce konuşur. Kesinlikle burada herkes İngilizce bilmiyor. Prag'da bulursunuz ama her yerde bulamazsınız. Yani Prag'ın dışına gittiğiniz zaman büyük şehirlerden çıkınca İngilizce konuşma oranı çok az. Ve burada polis veya ambulans sireni açtığı anda sizin kesinlikle durmanız lazım. Ne yaya geçidinden geçebilirsiniz. Arabadaysanız ne hareket edebilirsiniz. Kesinlikle duruyorsunuz. O anda hayat duruyor. Otobüsler dahil her şey duruyor ve polisin geçmesini bekliyor. Yani polis sirenini duyduğunuz anda arkadaşlar bir kaldırımda bir köşede durun, bekleyin, herhangi bir yere geçmeyin. Bir de şey var, yürüyen merdivenlerde sol tarafta durmak. Bu tabii herkesin bilmesi gereken bir görgü kuralı ama burada aşırı dikkat ediliyor bu duruma. Bu yüzden arkadaşlar yürüyen merdivenlerde aşağı indiğiniz zaman veya yukarı çıkacağınız zaman yürüyen merdivenlerde kesinlikle sağ tarafta durun. Çünkü acelesi olup da acilen gitmek isteyenler sol taraftan koşuyorlar çoğu zaman. Bu uzun yol trenler olsun, otobüsler olsun. Genel olarak bu ulaşım araçlarının çoğunda telefonla konuşan insan çok az duyarsınız. Konuşanlar da çok yavaş ve sessiz bir şekilde konuşur. Çek Cumhuriyeti'nde çok da fazla ulaşım araçlarında aşırı telefonla konuşmak olsun, özellikle yüksek sesle telefonla konuşmak çok da hoş karşılanan bir durum değil. Yani buna dikkat ederseniz daha iyi olur sizin için. Ve burada bizim Türkiye'de 1 milyoncu dediğimiz yerler var. Genelde bu işi Vietnamlılar yap. 1 milyoncu dediğim adamlar marketlerden sağdan soldan ürünleri getiriyorlar. Aynı ürünü daha pahalıya satıyorlar ve çoğu ürünleri ikinci ve üçüncü kalite oluyor. Yani birinci kalite bulamazsınız marketlerdeki gibi ve daha pahalı oluyor. O yüzden buraya geldiğiniz zaman tabii oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Orası da market. Çok da farkı yok ama eğer ki benim param fazla gitmesin ve çeşitlilik daha fazla olsun diyorsanız normal klasik büyük marketlere gidebilirsiniz. Burada Billa, Lidl gibi birçok büyük market var. Oralardan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Ama tabii ki de Vietnamlı marketlerde de bulabileceğiniz birçok şey var. İhtiyacınıza göre birçok şey var. Ama tabii ki de daha ucuz şeyler de bulunuyor. Mesela ben burada telefon hattı kullanıyorum. Benim kullandığım hattın aynısı. Direkt o hattın şubesine gittiğim zaman aylık 100 GB'lık interneti bana 450 kron civarında fiyat çektiler ve ben gidip aynı hattı Vietnam marketlerinden aldığım zaman 350 krona bana saydılar onu. Yani o yüzden bazı şeyler daha ucuz oluyor ama bir tık kalitesi düşük oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bugünlerde üst üste seri videolar atmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.